Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında yine kolaylıkla örebileceğiniz ve bebeklerinizin ayaklarına çok yakışacak harika bir model yapacağız hep birlikte. Bunun için gerekli malzemelerim 2 şiş kullanıyorum. 3 milimetre şişlerim numarası ve patiklik iplerim var. 2 renk ip kullandım. Öncelikle pembe rengimle örmeye başlıyorum. İpimi ben boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi burada bıraktım. İlmek atarak başlayalım. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Böyle 44 adet ilmek atalım. 44 adet ilmeğimi attım. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeğimi örmeden bu şişime alıyorum ve sonrasında ilmeklerimi ters olarak örmeye başlıyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmekleri her zaman düz olarak örüyorum ve kenarlarım daha düzgün ortaya çıkıyor. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiş yaptım. Bakın bu şekilde. Her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi ortadakileri ters olarak örüyorum. Ve haroşa örgüyü oluşturuyorum. Bakın böyle bir diş haroşa sırası ördüm. Ben haroşa sırasını ilmekleri örgünün arka yüzüne ve ön yüzüne ters örerek oluşturuyorum. Bu şekilde 2 diş haroşa sırası örelim. İkinci diş haroşa sırasını ördükten sonra örgünün arka yüzünde renk geçişi yapalım. Bakın böyle örgünün ön yüzünden sayıyoruz. 1 2 diş haroşa sırası ördük. İkinci sırayı örgünün ön yüzünden ördükten sonra arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzüne geçince bu sarı rengimi bağlıyorum. Pembe rengimi. Ve şimdi sarı rengimizle örmeye devam edeceğiz. Renk geçişi yapacağız. Örgünün arka yüzünde yapıyoruz bunu. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Tüm ilmekler aynı renk olsun. İlmekleri ters olarak örüyorum. Böyle sırayı bitirelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada sarı rengimle örgünün ön yüzünde ilmekleri düz olarak örüyorum. Böyle hepsini düz öreceğim. Şöyle göstereyim bakın. Düz olarak örelim. Evet, şimdi örgünün ön yüzünü böyle ilmekleri düz örerek bitirdim. Arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde pembe rengime geçiyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi pembe rengimi aldım. Onunla örmeye devam ediyorum. Örgümün arka yüzündeyim ve pembe rengime geçiş yapıyorum. Evet, şimdi pembe rengime geçtim. Burada yine pembe rengimle başa döndük. 2 diş haroşa sırası öreceğiz. Böyle ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğim. Ve 2 diş haroşa sırası oluşturacağım pembe ipimle. Sonrasında yine sarı rengime geçip ön sırada ilmeklerin tamamını düz örüp arka sırada ters öreceğiz. Bakın böyle 2 diş haroşa sırası pembe, sonra sarı rengimle düz, bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakalım şöyle patiğimize 1 2 3 4 defa pembe rengimle, 1 2 3 defa sarı rengimle örmüşüm. Böyle sıraları bir tamamlayalım. Gerisini birlikte yapacağız. Evet, şöyle sizlere bir göstereyim. Bakın sıralarımı tamamladım. Bu şekilde küçük, yeni doğan bir patik modeli olduğu için uzunluğu bu kadar yeterli. Şu an örgünün ön yüzündeyim. Burası örgünün ön yüzü. En son 2 diş haroşa sırası pembe rengimle ördüm. Sarı ipimle işim bitince bakın burada koparmıştım. Artık sarı ipimle örgü örmeyeceğim. Şimdi örgünün ön yüzündeyim ve buradan, bu kenardan
9 ilmek keseceğim. Sonrasında bu kenardan da 9 ilmek kesip ortada kalan ilmek sayısıyla devam edeceğiz. Şimdi bu kenardan başlayarak 9 ilmeğimizi bir keselim. Bunun için 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. 1 ilmek eksilttim. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. İkinci ilmeğimi de eksilttim. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Aynı işlemi uyguluyorum bakın. 3, üçüncü ilmeğimi kestim. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın burada 9 tane ilmeğimi kesmiş oldum. Şimdi örmeye devam edelim. Bu örgünün ön yüzünden örerken bu taraftan 9 ilmek kesemeyeceğiz. Bu yüzden arka yüze döndüğümüzde keseceğiz. Şimdi ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar örelim. Şimdi sırayı tamamladım. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzündeyken de buradan aynı şekilde 9 ilmek keseceğiz. Aynı şekilde yapıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği buraya alıyorum. 1, 2, böyle sayalım. 3, 4, böyle aynı şekilde devam edelim. Şimdi 9 ilmeği de bakın böyle bu şekilde kestim. Ve devam ediyorum örmeye kalan ilmeklerimle. Burada 26 tane ilmeğim kaldı. Şimdi sırayı tamamlayalım. Evet, şöyle bir bakalım. 9 ilmek buradan, 9 ilmek buradan kesmiş olduk. Şöyle. Ve ortada 26 tane ilmeğim kaldı. Bu 26 tane ilmeğimle şimdi bu sıramdan sonra sayarak 8 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın bu şekilde ben sıraları tamamladım. Şu 3 diş haroşa sırasından sonra elimde kalan ilmek sayısıyla örmeye devam ettim. Onlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuradan itibaren 8 diş haroşa sırası oldu. Şu an örgünün ön yüzündeyim. Şimdi ilmeklerimi eksiltmeye başlayacağım biraz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer 2 ilmeği ters örüyorum. Diğer 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. İlmekleri 2 2 ters olarak örüyorum. Şöyle. Böyle sıra sonuna kadar 2 2 ters olarak örelim. En son bir ilmeğim kaldı. Onu da tek olarak ördük. Şimdi kaç ilmeğimiz oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi şöyle örgümü çevirdim. Arka yüzünde ilmekleri tek tek örelim. Örgünün ön yüzüne geçelim. Şimdi örgünün ön yüzünü çevirdik. Şöyle. Tekrardan ilk ilmeği örmeden alalım. Diğer ilmekleri 2 2 örelim. Şöyle 2 2 örelim. Kaç ilmeğim kaldı? 2, 4, 6, 8. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmekleri tek tek örerek örgünün ön yüzüne gelelim. Şimdi örgümüzü kapatacağız artık. Patiğimizi bitireceğiz. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Aynı işlemi uyguluyorum bakın sürekli. Son bir ilmek kalana kadar gidiyorum.
Bir ilmeğim kaldı. Şimdi burada şöyle bu ilmeğimi uzattım. Bakın böyle örgüsünü bitirdim patiğimin. İpimi biraz uzun keserek dikim için kullanacağım. Şöyle ilmeği çekelim. Bu şekilde patiğimin örgüsünü tamamladım. Şimdi ipimi iğneme geçirip geliyorum. Tersini çevirelim patiğimizin örgüsünün. Bakın tersini çevirdim. Şöyle tersinden dikmeye başlayacağız. İlmeklerin iç taraflarına şöyle batıyorum. Karşılıklı alarak dikiyorum. Böyle dikerek şu kısmı bitirelim. Şimdi bu tarafın dikimini tamamladım. Şöyle diktim buraya kadar. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi yine tersinden şu kısmını dikeceğiz. İster bu taraftan ister bu taraftan başlayabilirsiniz. Şöyle başlayıp ilmekleri yine böyle karşılıklı alarak dikelim. Evet, tüm dikim işlemlerini bitirdim. Şöyle düz tarafını çeviriyorum. Evet, patiğimizin bakın bitmiş hali bu şekilde. Şöyle. Ben bir de şu tarafına ağız kısmına böyle bir kenar oyası yaptım. Dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. Bu şekilde. Dilerseniz bağcık da geçirebilirsiniz. Bakın şöyle şu üst kısımdaki şu delikli yerlerinden güzel olacaktır. Dilediğiniz gibi süsleyip geliştirebilirsiniz. Şimdi ben kenar oyasını nasıl yaptım onu da sizlere kısaca göstermek istiyorum. Şöyle arka kısımlardan batalım. 3 zincir çekip aynı yere tekrar sık iğne olarak batalım. Belirli aralıklarla böyle atlayalım, batalım. 3 zincir çekelim. Tekrar sık iğne olarak aynı yere batalım. Şimdi böyle biraz atladım, sık iğne olarak battım. 3 zincir, tekrar aynı yere sık iğne olarak battım. Böyle bu atlama aralıklarını kendinize göre belirleyebilirsiniz. 3 zincir aynı yere sık iğne olarak battım. Şöyle pipirik şeklinde bir kenar oyası yaptım. Evet, bakın böyle tamamlamış oldum. Gerçekten çok şirin oldu. Dediğim gibi şu kısımlarından böyle bağcık geçirerek dilerseniz kordon yapıp dilerseniz zincir çekerek bir bağcık oluşturabilirsiniz. Geçirip kullanabilirsiniz. Bağcıklı da çok güzel olacaktır. Taban kısmını göstereyim. Bakın bu şekilde. Çok kullanışlı bir patik modeli oldu. Örmesi de çok kolay. Çok az miktarda ip gidiyor. Elinizde kalan ufak yumaklardan kullanarak kolaylıkla örebilirsiniz. İplerinizi değerlendirmiş olursunuz. Sevdiklerinize hediye verirsiniz. Dilerseniz aldığınız siparişlerin yanına böyle minik minik hediyeler de koyabilirsiniz örüp. Örmesi çok kolay. Bir günde 10 çift bile örebilirsiniz. Gerçekten o kadar kolay yani. Şöyle göstereyim. Ayakta duruşu da. Bu da sizlerle birlikte ördüğümüz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Videolarımı beğenip faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.